Evet sevgili dostlar, Horobox ekibi bu kez de Grand Seiko'nun davetlisi olarak Tokyo yoluna doğru yola çıkmak üzere. Evet, bak neler hissediyorsun? Acayip heyecanlıyım. Yani sadece Japonya'yı görecek olmak bile aslında müthiş bir heyecan kaynağı. Yaklaşık 6 günü kapsayan dolu dolu bir tur. Elimizden geldiğince içerik üreterek sizleri de bu tura dahil etmeye çalışacağız birlikte. Evet, bence hepinizin ilgisini çekecek çok güzel görüntüler sunacağız size. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Grand Seiko Horobox Tur devam ediyor. Dünkü kısa şehir turu ve yöresel akşam yemeğinin ardından iyice dinlendik ve ikinci güne başladık. Ben bugün çok heyecanlıyım çünkü bileğimdeki SLGH 005 dahil tüm Grand Seiko mekanik saatlerinin hayat bulduğu atölyeye doğru gidiyoruz. White Birch yani beyaz huş, benim saatimin hikayesinde yer alan o ağaçların içinde bulunduğu ormanı da gezme şansımız olacak. Evet, turumuza devam ediyoruz. İsviçre saatçiliği ile Japon saatçiliğinin arasındaki en büyük farklardan biri de bu. Manufacture ziyaretine geldiğinizde bu tarz tarihi yapıları da ziyaret etme şansına sahip oluyorsunuz. Grand Seiko'nun Shizukushi'deki atölyesine gitmeden önce Morioka denen şehirdeyiz ve Hachimangu tapınağını ziyaret ediyoruz. Bu kadar şeyi bir arada şaşırmadan nasıl söyledim o da tartışılır. Burası çok önemli bir yapı. 1680'de buraya ilk taşınan aile tarafından yapılmış ve daha sonra birkaç kere inşa edilmek zorunda kalmış. Doğal afetlerden ötürü, yangın, rüzgar ve kardan ötürü. En son 1997'de yapılmış ve o günden beri burası faaliyette şu an. Horobox TV'den herkese merhaba. Grand Seiko'nun montajının yapıldığı yerdeyiz. Doğum yerindeyiz. Japonya'ya geldik. Arkamda Grand Seiko'ya ait olan mükemmel bir bina var. Burada Grand Seiko'nun mekanik modellerinin üretimi ve montajı yapılıyor. İçeride küçük müze diyebileceğim, minyatür bir müze diyebileceğim bir giriş yapmışlar, bir galeri yapmışlar. Birazdan oraya gideceğiz ve size orada Grand Seiko ile ilgili bazı detaylar hakkında fikir vereceğim.
şu an Grand Seiko'nun Studio Shuzekishi bölümündeyiz. Yani Grand Seiko'nun mekanik saatlerinin tasarlandığı ve yapıldığı, montajının yapıldığı yerdeyiz. Bu stüdyonun girişinde ufak müze benzeri bir yer yapmış Grand Seiko. Burada Grand Seiko'nun yapıldığı ilk zamandan itibaren, ilk ortaya çıkışından itibaren günümüze doğru gelen bütün mekanizmaları, bu mekanizmalarda kullanılan parçalar, bunların tasarımları, yapıldıkları materyaller ve kullandıkları saatlere dair örnekler var. Gelin hep beraber bakalım. Burada Seiko'nun tarihiyle ilgili bazı küçük detaylar var. Aslında kronolojik olarak Seiko'nun geçirdiği evrelerde sıralanmış durumda. 1881'de Kintaro Hattori'nin ilk kurduğu firma 1895'te saat ithal edip Japonya'da satmaya başlıyor. 1913'te ilk saati olan Loral'ı çıkartıyor. Burada 1956, 1959 ve 1960 senelerine ait modelleri de görüyoruz. Grand Seiko'nun tarihiyle ilgili kısma devam ediyoruz. Burada 1964, 1967 ve 1967 senesinde aslında Grand Seiko'nun modern serisine de ilham kaynağı olan 44 GS modelini görüyoruz. Seiko'nun kazandığı dakiklik ödülüyle alakalı plaketinin minyatür bir kopyası da burada, mekanizma ile birlikte. Burada Grand Seiko mekanizmalarının ana plaka ve köprülerle ilgili bazı işlemlerini görüyoruz. Önümde duran tabloda burada ana gövdenin ve köprülerin nasıl işlendiği gözüküyor. Ana gövde ve köprüler öncelikle pirinç malzemeden üretiliyor. Daha sonra kaplanıyor ve farklı matkap uçlarıyla oyularak son halini alıyor. Bu arada ufak bir detay verelim. Matkapta kullanılan uçları da Grand Seiko kendisi üretiyor. Evet, Grand Seiko'nun Shizukushi'deki atölyesinde turumuza devam ediyoruz. Ben 1,5 sene önce Grand Seiko'nun en güzel modellerinden biri olan SLGH005'e sahip oldum. Birçoğumuz bunu kadranıyla, White Birch adıyla tanıyoruz, beyaz huş ağacı. Ama bunun içinde çok da özel bir kalibre var, 9S A5. 273 parçadan oluşan bu kalibrenin açılımını Grand Seiko'daki arkadaşlarımız bu çerçevenin içine yerleştirmeyi başarmışlar. Özellikle sol alttaki vidaların küçüklüğüne, hassasiyetine bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız ki bu parçaların tamamı Grand Seiko'nun kendisi tarafından üretiliyor. Evet, Grand Seiko Shizukushi. Nasıl söylüyorum Murat? Shizukushi. Mükemmel evet. Söylüyorsun. Yaklaşık 1,5 sene önce ilk Grand Seiko'mu almak istediğimde Burak'a sordum hangi modeli alayım diye. O da bana White Birch önermişti. Evet. Bugün var ya, kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün çok havamı attım burada ve birazdan White Birch ağacımın önünde saatimle beraber fotoğraf çektireceğim. Niye bu saati bana öğrenmedin Burak? Bence Grand Seiko'da olması gereken bütün özellikler vardı. High beat mekanizma, Evolution Line'dan gelen tasarım kodları, tasarım DNA'sı. Bence olabilecek en mükemmel kadran White Birch, beyaz huş ağacı. Çelik bilezik kesinlikle bence çok önemliydi ilk Grand Seiko'da olması açısından. O bakımdan hala seçimimin arkasındayım aslında. Evet, bence yapılmış en güzel saatlerden biri. Ve bu White Birch'le beraber bu koridorda yürüyebilmek gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Saatlerimizi gösteriyoruz ve turumuza devam ediyoruz. Grand Seiko Horobox Tour devam ediyor ve benim için en heyecanlı anlar geldi. 1,5 senedir bileğimde taşıdığım ve White Birch lakaplı bu saatin kadranının esinlendiği ağaçların şu an tam ortasındayım. Aslında burası Iwate denilen bir bölge. Japonya'nın kuzeyindeyiz biraz. Burada Hiraniwa diye bir plato var ama biz şu an biraz uzağız ona. O Hiraniwa denen platoda yaklaşık 300.000 adet huş ağacı 500 hektarlık bir alanda bulunuyor. Şimdi saatimin bu güzel kadranını huş ağacıyla yan yana çekme şansımız var.
Grand Seiko'nun mükemmel binasını gezdik bugün. Gerçekten içeride çok güzel şeyler öğrendik. İçeride küçük minyatür bir müze vardı. Bununla ilgili size bilgiler verdik. Aynı zamanda üretimin nasıl yapıldığına dair, hatta materyallerin nasıl yapıldığına dair çeşitli bilgiler aldık. Gerçekten in-house, yani tamamen Seiko, Grand Seiko bünyesinde yapılmış saatlerin ne demek olduğunu bir kez daha burada gördük. Gerçek bir manufacturer arıyorsanız Grand Seiko sizin için doğru adres. Forbach TV'den herkese merhaba. Grand Seiko fabrika turumuz devam ediyor. Şu an Tokyo'da Ginza'dayız ve Seiko'nun müzesini geziyoruz. Bu çok büyük bir müze ve bakın burada kim var? Serdar ne haber? Oo Burak Bey, ne haber? Sanki uzun zamandır görüşmemiş gibi. Serdar'ı White Birch'ünden ayıramıyoruz. Nereye gitsek mutlaka bir White Birch buluyor, onunla fotoğraf çekiyor. Hatta ağacı bile buldu. Ağacını bile aldım, eve getireceğim yani. Ya Burak çok farklı ya her şey. Yani gelip burada görmek, bunları burada gözlemlemek, hikayelerini okumak, işte o White Birch biliyorsun beraber gittik Kesinlikle. orada. Ormanda ağacı bile gördük. Yani müthiş bir tecrübe oluyor bizim için. Aynen öyle. Biraz önce bu arada Seiko'nun tarihiyle ilgili kısa bir video izledik. Gerçekten özellikle insanların güvenini kazanma konusunda deprem sonrasında yaşananlar hakikaten bence yeni, yani her türlü işe ilham kaynağı olabilecek derecede erdemli ve cesur hareketler. Gerçekten çok beğendik ve çok etkilendik. Burada çok güzel bir müze var bu arada. Konuşmanın başında belirttiğim gibi. Şu an Grand Seiko'ya ayrılmış olan kattayız. Burada Grand Seiko'nun ilk modelinden Grand Seiko'nun tarihinde bir milestone, kilometre taşı olmuş bütün model ailelerine kadar çeşitli örnekler var. Yaklaşık 20.000 parçanın bulunduğu Seiko Museum Ginza'da şu an 650 tanesini sergide görebiliyoruz. Ginza aslında Tokyo'nun en pahalı yerlerinden biri olmasına rağmen Seiko burada aslında bir sosyal sorumluluk projesi gibi görmüş bunu ve müzenin girişini herkes için ücretsiz yapmış. Yani bütün kat saat dolu ama tabii White Birch'ın yeri ayrı burada. Olabilecek en güzel saat diyorsun. Evet, Seiko kelime anlamıyla aslında precision, yani dakiklik demek. Biz de şu anda Seiko'nun bu dakikliğiyle ilgili tarihini gösteren bir kattayız Seiko Müzesi'nde. Önce çok eski tarihler 1892'den başlıyor 1920'lere ve yerdeki halıya baktığınızda kareler buradaki dakikliğin derecesini gösteriyor. Ondan sonra biraz daha geri gidiyoruz. Bakıyoruz 1950'lerden bahsediliyor. Biraz daha aşağı iniyoruz. Yine halıda dakikliğin biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. 1960'lar burada precision, yani dakiklik daha da iyileşiyor ve halının üzerindeki karelerden anlayabiliyorsunuz. Bu arada tabii bizim Üstad Burak'ı görüyoruz burada. Evet, daha sonra geliyoruz 1969'a. Yani 1969 çok önemli bir tarih. Birçoğunuzun bildiği bu kuartz krizinin başladığı tarih. 1969'da Seiko burada gördüğünüz sergilenen Seiko Astron modelini yapıyor ve kuartz krizi başlıyor.
Seiko turumuz devam ediyor. Şu an tekrar müzedeyiz. Bu sefer vintage Seiko modellerine ayrılmış olan kattayız. Biliyorsunuz benim için çok önemli bir şey. Kendim de vintage Seiko modellerini kullanıyorum. Bu arada bileğimdeki Bullhead modelinin aynısını burada gördüm. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Benim için hoş bir anı oldu. Seiko Müzesi'ndeki turumuz devam ediyor. Burada gerçekten çok ilginç bir eser diyeceğim. Aslında bir kalıntı var. Onun da ilginç bir hikayesi var. Kanto depreminde 1923'te Japonya'da gerçekleşen Kanto depreminde Seikosha, o zamanki ismiyle, Seiko binası tamamen yanıyor. Ve bu deprem sonucunda artık kullanılamaz hale geliyor. Bu deprem esnasında çıkan yangın, müşterilerin o sırada bakım, servis için verdikleri 1500 adete yakın saatin de mahvolmasına, kullanılmaz hale gelmesine neden oluyor. İşte o saatlerden bazıları yangında şu şekilde erimiş bir görüntüyle burada sergileniyor. Kintaro Hattori bu saatlerin sahiplerinin mağdur olmaması için kayıtlara bakıyor ve bu saatlerle alakalı olarak gazetelere ilan vererek saat sahiplerinin istedikleri zaman gelip yeni saatlerini bila ücret alabileceğini söylüyor. Bu şekilde Seiko ve Hattori de müthiş bir itibar kazanmış oluyor. Herkese tekrar merhaba. Seiko'nun Ginza'daki Seiko House binasındayız. Bugün bizim için çok şanslı bir gün çünkü 7. katına çıktık. Seiko'nun efsanevi Kodo modelini, turbiyonu yeniden tanımlayan Kodo modelinin yapıldığı stüdyodayız. Şu an arkamızda burada görevli 3 saat ustasından bir tanesi muhtemelen bir Kodo'yu montaj yapmakla meşgul. Horabox Grand Seiko Tur devam ediyor. Çok özel bir noktadayız Burak'la beraber. Şöyle arkamızı dönüp baktığımızda Seiko'nun ünlü saat kulesini mi görüyoruz? Evet, aynen öyle. Ginza'daki Seiko House binasının en üst katındayız, rooftop'ındayız. Ve Ginza'nın bir nevi sembolü olmuş durumda. Evet, 1894'te ilk yapılmış ama Doğru. sonra depremde yıkılmış değil mi Burak? Evet, bina tamamen yıkılmış, tahrip olmuş. 1932'de bu haline getirmişler. Şu an hala şehrin sembolü olmaya devam ediyor. Evet, yalnız bu arada videoyu biraz daha uzatırsak gonglar çalmaya başlayacak burada yani. Saat 4'te gong çalıyor, doğru. Evet, tam Ginza'nın ortasında ve köşesinde bulunan bir bina bu. Her tarafa baktığımızda Seiko zaten. Buraya bakıyoruz, Seiko'nun astronunu görüyoruz. Yine müthiş bir tecrübe yaşıyoruz beraber. Kesinlikle. Buraya çıkabilen çok az insandan biri sanırım. Hem de VIP asansörle Hem çıktık. de VIP asansörle, doğru. Evet, bir yandan jet lag, bir yandan yorgunluk, gezimizin son gününe geldik. Sevgili Ahmet abiyle, Ahmet Aydın'la beraberiz. Birazdan trene bineceğiz, 2,5 saat. Nereye gidiyoruz abi? Kyojiri. Ne var orada? Seiko Epson'u ziyaret edeceğiz. Shinshu fabrikasında. Orası da Grand Seiko'nun Spring Drive ve Quart makinelerinin üretildiği, saatlerin üretildiği yer. Bu arada ikimiz de Grand Seiko'larımızı takıyoruz ama Ahmet abiyle anlaşamadığımız yani konulardan biri o Spring Drive'cı. Ben High Beat makineleri tercih ediyorum. Bugün sen şanslısın abi. Evet. Senin makinelerin üretildiği Bugün yeri göreceğiz. benim saatimin anavatanına gidiyoruz. Suva Gölü'nün yanında Evet. fabrika. Evet. Bu kadranın Orada- da hikayesini görebileceğiz. Orada evet, bunun hikayesini göreceğiz. Evet, bu arada metrobüse falan laf edenler burada kalabalığa da bir baksınlar. Biz yine şanslıyız İstanbul'da. Yani.
Evet, Seiko'nun Spring Drive kalibrelerini ürettiği Hı hı. Epson fabrikasındayız. Epson'un da hikayesini öğrenmiş olduk bu arada Evet, ama içeride evet. çok enteresan şeyler gördük Burak. Yani İnanılmaz. ben hatta çıkarken o bize Spring Drive'ı tasarımcısıyla bir toplantı yaptık. Oradan çıkarken dedik ki İstanbul'a döndüğümde ikinci Grand Seiko'mu alacağım ve bu Spring Drive olacak. Bu kadar Hatırlıyorum. etkilendim. Senin fikrin nedir? Ben de senden farklı değilim. Grand Seiko'ya duyduğumuz saygı, hayranlık zaten aşikar. Sonuç itibariyle bunu sürekli dile getiriyoruz. Spring Drive aslında hibrit bir kalibre olduğu için, belki saat severler arasında %100 mekanik kabul edilmediği için biraz geri planda kalıyor olabilir diye düşünüyoruz her zaman. Ben sonuçta kuartz saatleri de sevdiğim için çok büyük bir problem değil ama bugün geldiğimde gerçekten Spring Drive'ın ne kadar önemli bir teknoloji olduğunu ama teknolojinin geleneksel saatçiyle nasıl entegre edildiğini gördüm. Gerçekten yani kesinlikle Spring Drive kalibreyi kuartz bir saat olarak düşünmemek Görmemek lazım. lazım. Çok Kesinlikle. Bugün Evet. bunu bir kez daha anladık. Uzun seminerlerden çıktık. Üretim alanlarının tamamını gördük. Kadranların nasıl yapıldığını gördük. Yani kuartz saatlerle mesela ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Grand Seiko'nun kuartz modellerinde saniye kolu tık diye ileri attığında titremesini engelleyen bir sistem var. Evet. O sistemin nasıl yapıldığını gördük. Buna birinin kuartz demesi bence mümkün değil. Ayıp olur yani, öyle söyleyeyim. Oradaki yayın oraya nasıl yerleştirildiğini falan. Dolayısıyla gerçekten çok güzeldi bizim için. Evet ama nihayetinde burada herhalde bir 4-5 saat geçirdik. Evet. Çok etkileyiciydi. Fakat beni en çok etkileyen uzun bir süredir konuştuğumuz şu Zaratsu finishing'i de burada birebir yapılırken gördük ki gerçekten yani böyle ellerimizi kaldırdık havaya. Ben bu kadar fabrika gezdim İsviçre'de, böyle bir şey hiç görmedim yani. Çok samimi söylüyorum. Gerçekten Grand Seiko'nun bu kadar el işi kullanılarak yapıldığını bilmiyordum. İnanamıyorum Bak, yani. el işi tamam da bir de böyle o kadar ince Evet, bir el işi ki evet, yani sadece kesinlikle. elle yapılan bir şey değil, o böyle bir Kesinlikle. sanat seviyesinde bir şey ki bu arada şunu söyleyeyim, o Zaratsu'ya geçebilmek için en az 5 sene başka departmanlarda kariyer Evet. çalışması gerekiyormuş. Tabii bu arada Seiko'nun Takumi dediği, yani Master Watchmaker, usta saatçi dediği bir ekip var. O ekibin aldığı madalyaları da yerde dizsek şuradan çatıya kadar Evet. gider diye Evet. düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir ekip. Evet, videoda çok detaylı görüntüler de aldık. Onları da yayınlayacağız. Gözümüze, turumuza, yorgunuz ama devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili dostlar, sevgili saat severler, Suva Gölü'nün kıyısından Burak Bayram ve sevgili Erdem Can'la beraber bir kapanış konuşması yapmak istedik. Yaklaşık 5 gün dolu dolu geçti ve bu Kesinlikle. seyahatin sonunda özellikle Grand Seiko markasına olan saygımız herhalde birkaç kat arttı Burak. Müthiş arttı, tavan yaptı. Gerçekten Grand Seiko'yu yerinde incelemek öncelikle bizim için büyük bir ayrıcalıktı. Bundan dolayı Aydın Saat'teki dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum sözlerime başlamadan önce. Bunun dışında Grand Seiko'yu aslında hepimiz takdir ediyorduk. Her zaman yaptığımız videolarda olsun, yazdığımız Evet. makalelerde olsun, fuarla ilgili izlenimlerimizde mutlaka Grand Seiko'ya yer verip bunların yeniliklerinden bahsediyorduk. Ama fabrikayı görmek, üretim tesislerini görmek, Grand Seiko'nun yani her bir saatin Quartz, Spring Drive ya da Hybrid otomatik kalibre fark etmeksizin, model fark etmeksizin ne kadar özenli yapıldığını görmek bizim için büyük bir tecrübeydi. Ve aslında bir aydınlanma yaşadığımızı da söyleyebilirim. Yani Kesinlikle. ben şahsen Grand Seiko'nun içerisinde üretim aşamasında bu kadar el emeği geçtiğini bilmiyordum. Neredeyse Tahmin her etmiyorum. saat için tek tek değil mi? Tek Yani tek, inanılır gibi inanılmaz değil. gerçekten. Lake Suva, bu da bir kadran için esinlenme sebebi olmuş bir yer. Bu da sevgili Aydın Saat'te Ahmet abimizin kolunda olan Doğru, saat. evet, aynen. Bunları da tabii yaşamak bizi bir saat tutkunu olarak çok mutlu etti. Doğru. Hem Grand Seiko'daki hem de Aydın Saat'teki dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve Hı hı. sizlerin de umarım bu videodan keyif aldığınızı düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.